8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hoş geldiniz Tancan Hoş bulduk. Hocam. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız Burcu? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Sabah sabah bizlerin ve seyircilerimizin sesini açtırarak güzel konulardan bahsedeceğiz Hadi inşallah. bakalım. Güzel program olsun o zaman. İnşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hocam günümüzde artık dijital teknolojiler inanılmaz derecede yaygınlaşmaya başladı. Ve bu anlamda diş hekimliğinde de bu tip uygulamaların, teknolojilerin artık kullanılmaya başladığını fark ediyoruz. Bunun diş hekimliğinde ve ortodontideki yeri nedir? Nasıl kullanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bizi aslına bakarsanız çağ atlattı diyebilirim yani. Dijital dönüşümü yaptıktan sonra ortodontide ya da diş hekimliğinde bambaşka bir boyuta geldik. Eskiden bilirsiniz sizler de belki bir diş hekimine gittiyseniz ölçülerimizi, hastanın kalıplarını oluştururken ağzına macun kıvamında bir şey yerleştiriyorduk. Orada bekletiyorduk. İşte öğürme refleksleri gerçekten çok zor bir süreç oluyordu. O demirin tadı bile çok kötü hocam. Bazı hastalar için ne kadar içinde nane kokulu falan olsa ama o ağza yerleştirdiğiniz anda başlıyordu öğürme refleksleri. Bazen saatlerce ölçü almakla uğraşıyorduk. Artık yavaş yavaş bu dönüşümle beraber 3 boyutlu tarayıcılar çıktı. Nedir 3 boyutlu tarayıcılar? Onların ilk zamanlarını hatırlıyorum ama şu an geldiği durumu görünce şaşırmamak elde değil. Bir kamera gibi bir vasıtayla bir prop var. Bu propla beraber ağzı yaklaşık olarak 3 dakika, 4 dakikalık bir sürede dışarıdan, içeriden her boyutta taramasını yapıyoruz. Hastamızın midesi bulanmıyor, hiçbir zorluk çekmiyor ve onun sonunda karşımıza bir bakıyoruz 3 boyutlu modeli hazırlanmış oluyor. Yani taraması hazırlanmış oluyor, görüntüsü hazırlanıyor. Hastalarımıza mevcut probleminin ne olduğunu öncelikle ideal kapanışı gösteriyoruz. Nasıl olması gerektiğini dişlerimizin, çene kapanışımızın. Ondan sonra tek tek ağzındaki problemleri sıralamaya başlıyorum. Diyorum ki işte burada çapraz kapanışınız var, burada kapanışınız böyle olması gerekirken daha açık. İşte dişlerinizde dönüklükler var, problem var, diş taşı var, çürük var, her şeyi gösteriyorum, görüyorlar. Ve unutmayın ki görmek inanmaktır. Yani hastalarımıza biz bunları gösterdikten sonra diyordu ki ben yalnızca bir öndeki dişimin problemi için geldim size. Ama bir bakıyor ağzı gerçekten çok büyük sıkıntıları var. Ve ondan sonra biz tedavilerimizi anlatıyoruz. Nasıl tedavi yapacağımızı gösteriyoruz ve ondan sonra sürecimizi başlatıyoruz. Tedaviyle ilgili süreci. Tabii tek ağız taramayla başlayan süreç bundan sonra bambaşka bir yere gidiyor. Şeffaf plak teknolojisine gidiyor. 3 boyutlu tarama, 3 boyutlu üretim. Ondan sonra da hastalarımızın her bir hastanın kendi ağzına özgü olarak hazırlanmış, tasarlanmış plaklarla dişlerin sıralanma, düzeltme işlemleri başlıyor. Ve işte eski tellerle yapılan tedavilerden ya da zorlukla işte o sıkıntıları çeken hastalarımızdan sonra görünmeyen, neredeyse hiç görünmeyen, sıkıntı oluşturmayan, yaralar oluşturmayan, ağrı oluşturmayan, daha az ağrılar yapan bir teknolojiyle 3 boyutlu dönüşümü sağlayarak hastalarımızın tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Hocam kısaca hem yanılma payını azaltıyor, hem hızlanmanızı sağlıyor, hem de hastanın da gerçek görüntüleri çok daha net bir şekilde görmesini sağlıyor. Kesinlikle ben ağza baktığım zamanki gördüğüm, teşhis koyduğum bazı şeylerin 3 boyutlu model tarama yaptıktan sonrakinin bambaşka bir yerde olduğunu görüyorum. Çünkü ağız içi kısıtlı küçük bir bölge. Sağdan soldan baktığınız zaman bazen göz yanılması, o anda belki atladığınız bir şeyleri karşınıza aldığınız zaman çevirip, büyütüp her bir yerini iyice değerlendirdikten sonra 3 boyutlu olarak çok güzel şeylerin teşhisini koyabiliyoruz. Problemleri çok iyi analiz ediyoruz. Ondan sonra da planlamayı yapmak çok güzel. Çok rahat oluyor. Ve hızlandık. İşte diyorum ya bazen o kadar zorlanıyorduk ki ölçüyü al, ondan sonra modeli hazırlansın, ondan sonra değerlendir. Ameliyat planlamalarında aynı şekilde. Şu anda 3D olarak her şeyin tasarımını yapıyoruz ve üretimini yapıp hastalarımızı tedavi ediyoruz. 3 boyutlu tarayıcılar aracılığıyla. Aslında ileri teknoloji çok güzel ama bildiğimiz kadarıyla hocam şunu sormak isterim. Cep telefonu gibi, işte televizyon gibi radyasyon yayıyorlar çok fazla biliyorsunuz teknolojik şeylerimizde. Sizin bu kullandığınız ileri teknoloji cihazlar peki radyasyon yayıyor mu? Hiçbir radyasyon yaymıyor. Hastalarımız için hiçbir zararlı bir şey barındırmıyor. Bildiğiniz şöyle anlatıyorum. Cep telefonunun ışığı nasılsa burada ışık gönderiyor çünkü ağza. Ve onun yüksek teknolojisinin analizini yapıp 3 boyutlu tasarımını elde ediyor karşımızda. Dolayısıyla zararlı hiçbir ışın içermiyor, zarar verecek hiçbir şey yok, ağrı vermiyor, rahatsız edici bir şey yok, mide bulandırmıyor. Bu 3 boyutlu tarayıcılar artık bizim kliniğimizde işte sayısı her geçen gün artmaya başlıyor. Çünkü hemen hemen artık her koltuğa bir tane koymaya başlıyoruz falan. Ve aynı zamanda hasta taranırken karşı ekranlarda ağzını izliyor, görüyor.
3 boyutlu olarak değerlendiriyor. O bile bir görmesi bile benim ağzım ne kadar kötüymüş. Gerçekten ben bunu hiç bakmamışım. Hiç işte ağzımla ilgilenmemişim gibi öz değerlendirmelere karşı karşıya geliyoruz. Aslında şöyle bir şey mi hocam? Yani teknolojik olarak bir yapay zeka aslında bir görüntüler çekiyor ve onu olması gereken bir formatta birleştirip Birebir aynısını oluşturabiliyor. Oluşturabiliyor. Ve bunu biz büyütüp küçültebiliyoruz. Üst çeneyi ayrı görüyoruz, alt çeneyi ayrı görüyoruz. İçeriden düşünsenize boğazdan bakış açısıyla ben dişlerin arkasını değerlendirebiliyorum. Hangi diş kapanıyor, hangi diş kapanmıyor. Nerede bir problem var çok rahat analiz edebiliyorum. Onu ben normal şartlar ağız içinde yani o karanlıkta ne kadar yüksek ışıklar kullansam bile bu kadar ayrıntılı değerlendiremem. Onun için 3 boyutlu teknolojinin faydası bu oldu bize. Aslında hem siz hekimlerin hocam çok kolayına geldi hem de biz sizin Hastaların. danışanlarınızın ve hastalarınızın olarak bize de çok kolay sonuca geldi aslında. Doğru Ama söylüyorsunuz. tek sorum aslında şu, bu kadar ileri teknoloji varken ben dişlerimin son halini görebilecek miyim? Tabii yani şimdi tedavilerin başında hep anlattığım gibi önce problemi gösteriyoruz. Daha sonra kullandığımız cihazların bir tedavi simülasyonları var. Tedavinin sonunda ağzın ne hale geleceğini hemen bir modelleme oluşturuyor. 3 boyutlu modellemeden dönüşümleri yapıyor. Onun kafasına kodlanmış bir yapay zeka programıyla dişlerin nasıl düzeleceği, nereden nereye gideceğiyle ilgili bir kabataslak bir bilgi var. Yaklaşık 4-5 dakika içinde outcome simulator yani sonucu gösterme aracılığıyla biz hastaya bir simülasyon gösteriyoruz. Diyoruz ki dişlerin buradan buraya gelecek. Yani şu dişini buradan buraya işte götüreceğiz, bu gülümsemeni böyle değiştireceğiz. O planlamanın hepsini birebir hastamıza gösteriyoruz. Onun sonucu görmesi etkili oluyor. Tabii Hatta ki. yerine göre ailelerine göstermek için fotoğraflarını çekiyorlar, aileleriyle paylaşıyorlar. İnanıyorlar, ne hale geleceğini biliyorlar ve daha inanarak, daha güvenerek ortodontik tedaviye başlıyorlar. Bu anlamda ben bu teknolojinin çok büyük bir rahatlığını yaşıyorum. Hastalarımda sonucu görmek bakımından hiç yoktan bir kabataslak. Tabii, Bu bir estetik simülasyondur tarafından da. tabii. Birebir her zaman için hastanın ağzında her hasta bir başka vakadır. Ve her vaka ayrı özellikler taşır. Kemik yapısıyla, kas yapısıyla, kullanacağı plaklarla ya da tedavisiyle beraber. Dolayısıyla ben diyorum ki evet bunu olmasını bekliyoruz. Ama senin planlamanda şunlar değişebilir, şu farklılıklar olur. Onları da baştan anlatıyorum. Çünkü sonrasında böyle demiştik de böyle oldu gibisinden bir takım polemiklere de girmek istemiyorum. Ben hastamı ayrıntılı bilgilendiriyorum. Ondan sonra da bu simülasyonun gerçekleşmesi için şeffaf plakları uyguluyorum. Dişlerin çok güzel düzeldiğini, aşama aşama hangi plakla nereye geldiğini beraber simülasyonları 3 boyutlu olarak değerlendiriyoruz hocam. Çünkü bu taramayı yaptık. CAD/CAM teknisyenleri bunun planlamasını yaptılar. Tedavi nasıl biteceğiyle ilgili ben planlamada işlemelerimi yaptım. En son hali 3 boyutlu olarak getirdim. Ve o aşamada plaklar değiştikçe dişlerin nasıl düzeleceğini gördük. Hastamız bunu gördü. Ekstra istekleri varsa bunları değiştirdik planlamasına. Ondan sonra artık üretime geçiyoruz ki plaklar oradaki hazırlıklara uygun olarak üretiliyor. Bambaşka bir boyut. Evet, 3 boyut. Üçüncü Peki boyut. hocam bu dijital tarama araçları tedavinin ara aşamasında kullanılabiliyor mu? Çok güzel bir soru. Ben tedavilerin belli bir aşamalarında acaba başlangıçtaki planladığım hesaplamalara göre uygun gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz diye ara aşamada bir değerlendirme yapabiliyorsunuz. Tekrar arada mesela yaklaşık olarak bir 8 ay, 1 sene geçti tedaviden. Bir tarama yapıyorum. Tarama yaptıktan sonra aşama plak sayısını giriyorum. Ve oradan sonra hangi plakta nerede olmamız gerektiğiyle ilgili bir önceden hazırlanmış bir simülasyonla çakıştırıyor. Ve hangi dişler istediğim pozisyonda, hangileri biraz geriden geliyorlar. Bunlarla ilgili bir takım renk kodları var. Yeşil tamamen uydu, çakıştı, hiçbir sıkıntı yok gösteriyor. Sarısı başka bir şey gösteriyor falan. Dolayısıyla bu ara aşamaları bile değerlendirebiliyoruz. Tedavinin ara aşamasını. Hasta, hocam bir problemim var mı? Ben de bunu görmek istiyorum, merak ediyorum dediği zaman bu taramaları yaparak ara kayıtlarımızın baştan planladığımız tedavi uygun gidip gitmediğini görüyoruz. Eğer problemlerimiz varsa bir takım ek mekaniklerle, bir şeylerle uygulayarak, destekleyerek o planladığımız aşamaya gelmek için biraz daha çaba sarf ediyoruz. Hani matematikte sağlama vardır, sağlama evet. gibi. Sağlama oluyor. Kesinlikle. Çok güzel Doğru. bir yöntem Tancan Hocam. Ben kendi merkezimde de aynı uyguluyorum açıkçası. Önce fotoğrafı çektikten sonra 2-3 seans sonrasında tekrar çekiyorum. Sizin dediğiniz gibi hem danışanın gözünde bak bu kadar farklılık Tabii, var. tabii. Sende de bu oturdu bak sakin ol Oldu. demek gibi. Evet, doğru. Sizlerin de bizim güven de kazanıyor bir de ikimizin de. hastalarımız. Yani doktorlarının
başta planladıklarıyla şu an geldikleri aşamaya geldiklerinin çok güzel gittiğini görerek daha çok mutlu oluyorlar ve motive oluyorlar. Bu Evet, motivasyonu motive da ben hep oluyorlar. böyle görüyorum Tabii. ve daha çok plaklarını takıyorlar, dediklerimi daha iyi yapıyorlar ve Evet. tedavinin sonunda da başta planladığımız her şey çok güzel bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Peki hocam bu dijital tarayıcılar sadece diş hekimliğinde mi kullanılıyor? Farklı bir alanlarda da kullanılabiliyor Her mu? alanda kullanılıyor. Şu anda bir işte büyük yaralanmalarda, işte bir mayın patlamasında bacak işte kemiğin üretilmesi aşamasında orada 3 boyutlu tarayıcılar ve üretimle ilgili tasarımlar yapılıyor. Ama diş hekimliğinin her alanında da yapılıyor. Tek ortodontte değil mesela. Biz artık yavaş yavaş biraz daha bu dijital dönüşümle beraber uyguladığımız laminaları önce bir taramayı yapıyoruz. Hastamıza mevcut problemini gösteriyoruz. İmplant yapılacaksa implantla ilgili analizleri orada, ölçümleri orada yapıyoruz. Yer analizleri yapıyoruz, yani yerler yeterli mi değil mi diye, ya da buradaki mesafeye koyacağın implantın ölçümüyle ilgili mesafelerin analizini yapıyoruz. Protezleri tarayıcılardan otomatik bağlantılı üretim cihazları var. O üretim cihazlarını gönderiyoruz ve bazen aynı günde hastanın protezini taranmış, kazınmış olarak parlatılmış bir şekilde ağzına takabiliyoruz. Ve aynı gün dijital tasarımı yapıyoruz. O dijital smile design, gülümseme tasarım bugünler çok moda. Birçok insan gülümseme tasarımı yapılsın diye bizlere geliyor. Biz de dijital olarak dişlerin nasıl sıralanacağını, en son ne aşamaya geleceğini onlara da gösteriyoruz. Bunların hepsi bir bütün olarak çalışıyor. Diğer her alanımızda, her branşımızda hemen hemen bu tarama cihazlarını ya da üretim aşamasını 3 boyutlu olarak yapabiliyoruz. Diş hekimliği gerçekten Şu an çok ileri boyutta çok güzel. hocam. Bu dijital dönüşüm çok iyi başardı. Gelecekte bunun daha nerelere geleceğini çok merak ediyorum. Belki ben hayalini kuruyorum ki hafızalı bir şeylerle bir plastiği takacağım, hafızalı. Tık 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 küçük küçük hareketlerle artık dişler dümdüz sıralanmış olacak. Sonları görmüş olacağız yani. Belki İnşallah. o da bir bilgisayara entegre olacak Tabii, o tabii, sistem tabii. ve sizin planladığınız şeyi o kendisi otomatik olarak Uygulayacak. yapacak, uygulayacak. Neden Müthiş olmasın? bir şey olur yani. Ama sizin gibi İnanıyorum. teknolojiyi bu kadar sıkı Çok, takip çok edenler seviyorum. ilk sizden öğreneceğiz Eksik hocam olmayın bence. İnşallah hep birlikte. Hep Çok teşekkürler vermiş Biz teşekkür olduğunuz ederiz. bilgiler Sağ olun. için. Sağ olun. Bugün yine çok güzel bilgiler verdiniz bize. Çok sağ olun. Teşekkür Ağzınıza ederiz. sağlık hocam. Sağ olun. Bugün bizlerle ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal vardı ve diş hekimliğinde teknolojinin nerelere vardığını ve bundan sonra nerelere kadar geleceğini bizlerle paylaştı. Kendisine buradan tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.